Şimdi Majdel Kurum bölgesine Hizbullah'ın birden fazla roketinin düşüşünü ve kendini korumaya çalışan İsraillilerin de yaşadıklarına dair anların görüntüsünü bir aktaralım. Sesi de var bunun. Şimdi zaman zaman şu eleştiri de geliyor. Buna da bir bakayım, sonra konuşayım. Evet, şimdi burada aradaki farklılıklar, yani bizim geçen seneyle bu sene arasında, 2 Ekim arasında farklılaşanlar şuydu. Gazze'de bir soykırım yaşandı. İçeride İsrail askerine bir şekilde Kassam Tugaylarının ya da farklı örgütlenmelerin verdiği zarardan bahsettik. Ama o sınırın dışına 7 Ekim sonrasında herhangi bir saldırının Kassam Tugayları tarafından yapılabilmesi zaten mümkün değildi. Aralıklarla ilgisini dağıtmaya çalışıyoruz diye Hizbullah'ın genelde başarısız roket saldırılarının dışında da herhangi bir şey görmemiştik. Ama artık İsrail coğrafyasında da atılan ve yere düşen, vurulan yerler, askeri tesisler, sivil alanlar. Keşke hiçbir ülkede zaten sivil alanlara hiçbir kimse zarar vermiyor olsa. Savaş diyoruz. Acı bir şeyden bahsediyoruz ama dediğim gibi onun da kuralı var. Askerler askerlerle, ordular ordularla çarpışınca onu anlatmak, onu yaşamak farklı. Ama işin içine çoluk çocuk yaşlı kadın girdiğinde, yani savaşla alakası olmayanlar, iş farklılaşıyor. Burada bakın, aslında ilk planda bakılınca bir sığınakmış gibi görünüyor ama anladığım kadarıyla su boruları orada yerleştirilmek üzere konulmuş ve orada kendini korumaya çalışanların görüntüsü de bu şekilde kayda geçiyor. Yani artık İsrail vatandaşı da tehdit altında, onun da net bir şekilde görüntüleri geliyor diyelim. Şimdi bir başka görüntüyü daha aktaracağım size. Bu da belki şimdi korkunun boyutunu İsrail adına daha da artırabilecek bir görüntü. Bir füze sistemi, hayli büyük bir bombadan bahsediyoruz. Bakın şimdi birazdan zaten bu bataryadan atılışını da göreceğiz. Öyle hani omuzdan atılan ya da yerden atılan ama küçük olanlardan değil. Tam olarak neyi tarif eder bilmiyorum ama Hizbullah diyor ki biz bunları atıyoruz. Bakın burası da Tel Aviv. Attığımız zaman da Tel Aviv'de de sirenler böyle çalıyor. Zaman zaman onunla birlikte yaşanan korkuları da kendileri kamuoyuyla paylaşıyorlar. Büyük bir ihtimalle bunu hani psikolojik harbin içindeki başlıklardan biri olarak söyleyebiliriz. Burası da İsrail yerleşim alanlarından bir otoban ve o otobanda saldırı olduğunda kendini korumak için bariyerleri siper etmiş olanların görüntüsünde biraz önce gördük. Bu sistemden çok var mıdır? Bu füzeden çok var mıdır bilmiyorum Hizbullah'ta. Ama sadece boyutu bile düşerse eğer yere, yukarıda imha edilmezse büyük zarar verebileceğini zaten anlatıyor diyebiliriz. Burada da işte hani ilgili atışlar yapıldığında biz de böyle korkutuyoruz diyor. Bu videoda ya da bir başkasında şunu da altını çizmem lazım. Bana da gelebilirsiniz. Hizbullah diyor ki bizim şehirlerimizde ne oluyorsa aynısını Hayfa'da yaşayacak. Yani bir yandan Hayfa en yakın nokta, büyüklük anlamında da Lübnan topraklarına, Lübnan'ın güneyine. Biz Hayfa'yı X şehri nasıl yerle bir edildiyse ya da ağır hasar aldıysa Lübnan'ın, biz de oraya aynısını yapacağız diye videolarda, duyurular da yapmaya başladılar. Onu da söyleyeyim.